So let's just recall what we have done. If we have an eigenvalue, purely imaginary eigenvalue, of course, and a corresponding eigenvector with real and imaginary parts, then we have seen that this real and imaginary parts are switched by the operator A, right? And this is the relation between them. Okay, now what are we going to do is the following. So just consider the orthogonal complement of these vectors. So let's say U be the span of this C and mu. So this is a subset of R2n. Okay, R2n. This is a two-dimensional space. Why is that? Because because what? Well, at least if A is not zero. So if A is not zero, then C and R linearly independent. Why is that? Because A, C is just minus A here, and A mu is A, C. Yani bu ne demek? Dolayısıyla şimdi bu eigenvektör olduğu için zaten şu vektör sıfır değil. And değil mi? Şu vektör değil, which is C plus I mu is not a zero vector. Bu vektör kompleks vektör olarak sıfır değil. Bu da ne demek? So as a complex vector, this is an eigenvector and therefore it is not zero. Therefore, either this is not zero or this is not zero. But if one of them were zero, then the other one would be zero because A is also not zero. Right? Şimdi bu vektör sıfır değil. Bu ne demek? Ya bu sıfır değil ya bu sıfır. İkisinden birisi sıfır değil. Ama eğer kısır sıfır değilse, mu sıfır değilse, o zaman bu da sıfır değil. Çünkü A'yı sıfır almadım. Burası sıfır değilse o zaman bu vektör de sıfır olmaz. Tersine eğer bu sıfır değilse, A da sıfır olmadığı için bu vektör sıfır değil. O zaman da bu vektör sıfır olamaz. Dolayısıyla eğer bu A sayısı sıfır değilse, bu ikisi birlikte sıfır değil. Niye linear independent? O da şu yüzden. Çünkü hani eğer linear independent olsaydı o zaman şey olurdu. Evet, onu da ayrıca yapalım. Are linear independent because bu yetmiyor. And by the fact below dedim ama buraya yazacağım. Şimdi ne iddia ediyorum? Bu ikisi lineer bağımsız. Lineer bağımsız ne demek? Şöyle olsaydı. If C equals başka bir
C times okay. Mu değil mi? C reel sayı. Çünkü bunlar reel vektörler. Then her iki denklemine bakalım. A, C minus A times mu implies what? Bunu yerine bunu yazarsam A times C mu is minus A mu. Dolayısıyla buradan ne çıkar? C times A mu ama A mu nedir? A mu'da A mu A times C. So this is C A C. This A şunu ekledik. Evet. Şimdi A sıfır değil. A is not zero. Therefore I can cancel this. So we get C times C is minus mu. Ama C times C nedir? C times C aynı zamanda C squared times C. So this is also C squared times mu. Dolayısıyla ne etmiş olduk? 1 artı C kare, bunu buraya alırsanız 1 artı C kare çarpı mu is 0. C bir reel sayı, dolayısıyla pozitif. Buradan ne çıkar? Mu is 0. Dolayısıyla C is 0. Dolayısıyla bu is 0. But that's a contradiction. Contradiction. Okay. Oldu mu? Çok verimli oldu. Verimli derken anlamadım. Çok mu karışık oldu? Bir daha mı yazayım? Yok. Yani oklar nasıl gittiğini gösterelim. Evet. Yani şuradan sonrası bu eksileri buraya aldım. 1 artı C kare çarpı bu. Burası pozitif bir sayı. Vektörle çarptığı sıfırsa bu vektör sıfır. Bu sıfırsa o zaman değil mi? Biri bu sıfırsa bu da sıfır. İkisi de sıfırsa o zaman V vektörü sıfır. V vektörü neredeydi? Şuradaydı. Değil mi? So this means 0. Yeah, name dedik. So these two vectors are linear independent. Okay, these are linear independent. Therefore, this Q has dimension. So dimension of U is Q. And this is a subspace of course, R2N. So what we can do, we can just consider the orthogonal complement of this. Okay, so that W is the orthogonal complement of this digit in R2N. Çok yaşa. Efendim? Okay. This is the orthogonal complement. Therefore, this has dimension, real dimension. How much? 2n minus 2. Okay, 2n minus 2.
And what we claim is the following. If I have a vector here, then its image under the operator A is still in this vector space. So claim is this. A maps this subspace to itself. Okay. And what is this? Well, again, we play the same game. Okay. Let V in W and U in Q. Okay. Well, they are of course orthogonal to each other. One of them is in this space, the other one is in this space, so they are orthogonal. Therefore, this inner product is 0. But I am interested in this one. Okay, now what is this? This A goes to the other side as A transpose. A transpose is just minus A. Minus A. But A of U. U is in here. So U is spanned by these two vectors. A sends this vector to this one to this one. Therefore, AU is also in U, right? So this thing is in U again, because as I said, U has two components, this one and this one, and A maps this component to this one and this one to this one, maybe with minus signs. Therefore, any vector in U is mapped into U. So, this is still in U, and V is in W, which is orthogonal to U. Therefore, these vectors are orthogonal, and therefore this is 0. But this implies that AV times this inner product is 0, and this is true for all U. Therefore, AV is orthogonal to U for all U, and this implies AV is also W. So this proves this claim. Anything orthogonal to U is mapped by A to a vector again orthogonal to U. Bu ne demek? Bu ben vektör uzayını böyle ikişer boyutunu azaltabilirim vektör uzayını. So, okay, now let's just summarize what we have done. So, again, A is a skew symmetric matrix, let's say, skew symmetric linear matrix. Considered as a linear map from R2 and to R2, and by considering its complexification,
In other words, I just consider the same operator over complex numbers from C2n to C2n. We get eigenvalues and eigenvectors. Each eigenvector has real and imaginary parts, and those real and imaginary parts are just switched by the operator A. So let me say, if let's say this is an eigenvector and this is an eigenvalue, assuming that A is not 0, we know that this has real and imaginary parts like this, and AC is just what was it? Minus A times mu, and A mu is just AC. And then we looked at the orthogonal complement of the subspace spanned by these two vectors. Orthogonal complement by these two vectors in R2n, of course. R2n. Yani bu eigenvalue'yu bulmak için kompleks sayıları kullandım ama sonra tekrar reale dönüyorum. Hani onları kullandık, ettik. Real ve imajiner kısımlarına baktım. Ondan sonra kompleks sayıları unutabilirim. R'ndeyim. R2n'deyim. Bunun ortogonal komplemanını düşünüyorum. Ve ne dedik? A'yı buraya kısıtlarken, if I restrict my operator to W, I get again made like this. And of course, well, I will let you think about this. This restriction is still skew symmetric. Yani restriction hala skew symmetric. Aynı var. Tam değil. Aynı maddesi biraz şey yaptık, biçtik değil mi? Boyutu küçüldü. Ama hani aslında şey. Ama şey, genelde ve sağdan birer ikişer. Evet, evet. Onu düşünün. Yani o hala şey. Şey olmaz ki, ikisi A değil, ikisi A'nın da bir resim. Haklısın. Just again using the inner product notation, you can easily show this. It's not difficult. This means what? I can play the same game here, right? Here, this vector space has dimension 2 and minus 3. So I reduce the dimension by 2, and I can play the same game. Okay? I will find another two vectors like this, and then reduce the dimension 2 by 2 again, and so on. Yes. Eğer ben 10-0 ayyen var bulacağımız garantisi. Garantisi yok. Eğer işte şeyse, non-zero şey. Ya şu var, matrisi 0 matrisi al, değil mi? A matrisini 0 al. Skew symmetric ve bütün eigenvalüleri 0. Eğer 0 değilse bunu yapabiliriz. Abi mesela simetriklerde vardı. Yok. Şöyle sıfırsa da şöyle bir non-zero'ları bu şekilde elde ederim. Bir yerden sonra eğer null space varsa o sıfırlarda matris orada sıfır olduğu için onu istediğim gibi ayarlayabilirim aslında. Yani şöyle diyeyim. Okay, if let's say determinant of A is not 0, then we can iterate this procedure
to obtain the basis for R2 second basis elde edebilirim. C1 C2 and C and so that C I is just şuradaki gibi minus AI C I A yok C I is just AI with R I from one. Bunlar niye ortogonal olacak? Because I know that these vectors are orthogonal to the rest, right? Bunlar U'nun içindeydi, bu U'nun komplemanında. O yüzden bunların hepsini değil. Sonra ne yapıyorum? Buradan iki vektör alıyorum. Bu geri kalanı dik olacak. O şekilde gittiği için de bunların hepsi birbirine dik olacak. Şurada var. Yani bu basis'i ortalama seçebiliriz. Yani C is İlk her seferinde dik vektörler olarak alıyorum. Değil mi? Bu U'nun bazıydı. Şu vektörler W'nun içindeler. Bunlara dik. Bunların boylarını bir de yapabilirim. Yani boylarını bölerek. Şunlar mı? Bunlar dik değil mi? Bunlar bakalım dik olması lazım mı? Şurada bakalım. İyi soru. Şimdi ne diyelim? A times C new. So this is A C new. A C is just this is just A times new. So this goes to the other side. Minus A. And A times new is just minus A times C. So that is equal to
minus A. This is a real number. I mean, well, this is a real unit product space, so this goes to the, this just goes outside, minus A times 2 times 16. So, I have this equals this, except this is just this digit. So, 2A times, this is 0. A is not 0. Okay. Sağ ol ama o söylemesen ben de yazmamışım herhalde. Neyse sonuçta bunu elde ettik. Yani şu bazı, so this basis here is an orthonormal basis, and our operator acts like this. Okay. Well, in this basis, what will be the matrix representation of A as an operator? So in this new basis, the matrix representation of A will be what? Now, the first basis element, A times C1, is just minus A1 times this one. So it is 0 minus A1. And then A times mu1 will plus A times A1 times C1. Değil mi? Öyleydi. Evet. So A1 0. And then it just repeats, right? A times C2 is minus A2 times METU, and METU is A2 times C2. So we have this 0, A2 minus A2, 0, and so on. We have this matrix of size 2n times 2n. So we have 2 by 2 blocks like this. Now, what will be the determinant of this matrix, determinant of A? I can just compute the determinant in any matrix representation for the operator, right? Determinant can be just computed using this matrix representation. So I have this 2 by 2 blocks in the diagram. Determinant will be just this determinant of this one times this determinant of this one, and so on. So it will be just what is the determinant of this one is A1 squared, A2 squared, and AN squared. Okay. And what is the path? Evet. Yani çünkü bu vektörlerin başka parçaları. Yani bu bazda böyle olur. Yani skew simetrik bir tane matrisiniz varsa ben öyle bir ortogonal basis bulurum ki o matris bu ortogonal basiste bu hale dönüşür. Dolayısıyla hani 2'ye 2'lik skew simetrik matrisi sadece şöyleydi. Genelinde de işte öyle bir baz buluyorsunuz ki tamamen o hale dönüşüyor. İkili bloklar halinde. Tamam mı? Pfaffian nedir? İşte Pfaffian bunun karekökü. Tamam mı?
Pfaffian of A is defined to be just A1, A3, A4. Burada şey tabii, bu AI'ların hepsini ben pozitif seçiyorum. Pfaffian sonuçta kalıplı olacağı için pozitif olsa iyi olur. Evet, kursak. Şöyle Pfaffian kursak. ne yapsak? Pfaffian kursak. Aslında bir başka tanımı var da oradan şöyle diyeyim. Okey. Formulation. Pfaffian. Şimdi bu A bir tane skew symmetric matris var. A benim skew symmetric operator. So A is like this, let's say Aij. Then skew symmetric means Ji is so Ij entry of A transpose, which is Ji, is just minus Ij entry of this. Right? So if I switch the entries, this is what I get. So our operator is matrix is just symmetric. Corresponding to this, I have the following what? Bilim transportun Pfaffian'ı da aynı şey mi? Emin değilim çünkü transpozunda eksik koyuyoruz. Şimdi her birinin önüne eksi geliyor. Her sayısının tek mi çift mi olduğuna göre değişir. Değil mi? Yani bu eksi olunca bunların her birisi eksi oluyor ama n'ler tek mi çift mi? Yani 2n 4'ün katı mı 2'nin yoksa sadece 2'nin katı mı? Yani 2'nin katı olup da 4'ün katı olup da Şurada eksik oluyor. şey mi? Transpose mu? Tabii ya transpozunu alırsam bunu, değil mi? Bunların transpozunu alırsam. İşte o zaman şu eksiler buraya gelecek. Ve eksi çarpmak ben çiğnedim. Sen Eksi çarpmak ben çiğnedim. evet, evet. Şöyle diyeyim. Şimdi bu A'yı ben şöyle yapabilirim. So you may like this in let's say standard basis of Rn as a tensor. So this is just
Şöyle. Efendim? İnternette şey vardı. Pfaffian en karesi üzerinden söyleyeceğim. Ya işte buradan işte bizimkinin de karesi determinantı o A olacak da şöyle bunu şöyle yazarsak şimdi matris gösterimden şeye geçersek ne olacak? A, R, C şimdi bu nedir? C'lik kalıbına bakacağım. Yani C'lik kalıp şu C'lik kalıp C yok, ayıcı kalıbına bakıyorum. Ayıcı kalıbında evet, C, A. Değil mi? Bu da ne demek? Ayı şey yaptığı zaman, belirlediği zaman yani böyle ayda kaç sayısı C, A. Bu da evet, A, C üzerinde sanmış. Evet. Tensör gösterimi bu. Buradan sonra bakacağız. Karıştırdım biraz. Neyse. Ben bir şeyler söylüyorum. Sor. İnternette şey Evet, evet. Yani buradan oraya girmeye çalıştım ama beceremedim. Şöyle. Evet, try. Yani buradan oraya çıkartamadım. Şöyle. yaşam kızlarken sürekli aileleri ilgili. Şöyle. Two form tanımlıyor bir tane. Two form şu. I less than C olmak üzere birden iki yok birden n'e kadar Yapamaz. Ay, matrisin yarısından böyle bir saniye. aynı. Evet, yani o olması lazım. Maddesini zaten 2 anlarız. Tamam. Bence AI
Şu formu düşünün. A'da bizim skew maddesimiz şunu yapacağız. So Pfaffian of A is the real number that satisfies şu şartı sağlayan şey olacak. 1 bölü n faktöriyel w to the power n equals Pfaffian of n times E1 dash E2. İsterseniz bir tane örnek yapalım. Hocam, Evet. Yani W şey. yani biraz da değişik bir şekilde Nasıl yapayım? ve şekilde de en güzel de açıkladım. Bir tane örnek yapalım. İki eksi bakayım önce. Şöyle yaptım. Bu da çok kolay olacak mesela ama 0 A eksi A 0 right? 2 by 2 skew symmetric matrix is this. So W is just two form. Burada n 1 zaten değil mi? n işte 1 dolayısıyla sadece bir tane şey var. O da n'den E1 next E2. Ondan sonra da ne yapıyoruz? Bunun bir bölü bir faktöriyel W üzeri 1 Pfaffian of n times orası karşı taraf Pf E1 E2. Ama bu zaten n times E1 E2. Dolayısıyla da Pfaffian E1 E2. O yüzden de Pfaffian of just peki şimdi üçü çarpmanın anlamı yok, o sıfır çıkacak. O yüzden 4'e 4 yapalım. So another example. Okay, so symmetric matrix A 0, let's say A, B, C. I have 0 here. D, E,
minus A minus B minus C, and then minus B 0, minus E 0, and F minus F. And okay. All right. So, Hocam sayılar versin. ben Sayılar versin. bence böyle yapalım. Kötü mü çıkar? Ben böyle deneyim. Kötü çıkarsa gibi. Evet. Şimdi to formumuzu yazalım. Şimdi bir katsayısı bu, değil mi? Şeye bakacağım. Yani A, I, J, E, I, E, J, I less than J. So W is, this is 1, 2. So A, E1, E2, right? B, E1, E3, plus C, E1, E4, plus D, E2, E3, plus E, E2, E4, plus F, E3, E4. That's it. So we have 6 terms, okay? And you see that, all the numbers that determines A appears in this 2 form, right? Now what is, we have to take it square, right? So, evet, sonra da 2'ye böleceğiz. Whatever 2 factorial times W to the power 2. Şimdi ne olacak? Karesini aldığımızda şimdi ortak terimler varsa gidecek. Değil mi? Bunu mesela bununla çarpamam, bununla çarpamam, bununla çarpamam, bununla çarpamam, bir tek bununla çarpamam. O halde ne olacak? İşte A, F. Bir de tabii ki bununla bu çarpılacak. Şimdi 2 tane 2 form. 2 tane 2 form yer değiştirdiğinde işaret değişmiyor. Çünkü şey olduğu için. Dolayısıyla buradan 2 tane gelecek. Ve E1, E2, E3, E4. Ondan sonra şununla mesela ne çarpılacak? 1, 3, 4. Bir tek 2, 4 ile çarpılabilir. BE gelecek. 2 tane BE. Ama bakın dikkat edin. Şimdi E1, E3, E2, E4. Burada iki terimler neydi? E1, E2, E3, E4'tür. Burada şey değil mi? Bununla dönüştürmek için eksi lazım. Şuraya eksi gelecek. Başka ne var? 1, 4 ile neyi çarpabilirim? 1, 4 ile 2, 3'ü çarpabilirim. Başka çarpacağım bir şey yok. Yani 2 tane de C'de gelecek. 2 tane C'de. 1, 4, 2, 3. Evet. Pozitif olacak. Başka da yok. Değil mi? Çünkü 1, 4'e baktım. Evet, 1, 4 sadece 2, 3 ile çarpılıyor. 2, 3 sadece bununla çarpılır. 2, 4 bununla çarpılır. 3, 4 de bununla çarpılır. Başka terim yok. Dolayısıyla so this is just so when you divide by
2, you divide this by 2, so you get AF minus BE plus CD. Okay? So, and here I have what? E1, E2, E3, E4. Therefore, that's the Pfaffian. So, Pfaffian of is just this expression. AF minus BE plus CD. Determinant A'da bunun karesi olmalı. Burası şey, W5W, 22 var. Tamam, işte şu 1/2 o. O da eşittir. Pfaffian çarpı şey ya. Dolayısıyla Pfaffian bu. Okay. So what is determinant of A? Determinant of A is just square of this thing. So AF minus BE plus CD square. Yani Pfaffian'ın kendisi de bir detay şey. Aslında A'nın entry'lerinin bir polinomu. Tamam mı? Onu da söylüyor yani aslında. Neyse bu birazcık standart dışı bir konu oldu ama okay, let's. Sınavda